Konnichiwa. Today we are in Tokyo, Japan. We just arrived in the Shinjuku temple. We are very excited. As you can see, there's like the entrance, and then here you can see the shrine. It's still very early in the morning, so there's not a lot of people. We had a jet lag, so we couldn't sleep, but we are very excited to be here and very excited to share a new trip with you. Merhaba arkadaşlar, bir de Türkiye'den bir giriş yapmış olalım. Şimdi bu tapınak, buranın yani Tokyo'nun en eski tapınaklardan, yani en eski tapınağıymış. Gördüğünüz gibi orada fal tarzı bir şey çekiliyor. Tam Türkçe karşılığını bilmiyorum. Ama çektikleri fal işte pozitifse güzel bir dilek olarak yanlarına tutuyorlarmış. Kötü bir şey yazıyorsa da ya orada gördüğünüz o demirin üzerine asıp o kötü nazarı üzerlerine atıyorlar. Hatta sonra onun için dua yapılıp yani bir şekilde ibadetle o defediliyormuş. Nereye gidiyoruz? Kahve içmeye. Evet, çünkü biz sabahımıza kahve olmadan başlayamıyoruz. Ayılamıyorum. Ben başlayabiliyordum da ama evet. Bakalım bir Japon kahvesi nasıl oluyor, güzel oluyor diye düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi 2 saniyede maçasını bitirmiş. Çok üzgün. Birisi var yanımda. Benimkini al diyeceğim ama huylanır. O senin hakkın. Alayım. Yok. Gerçekten. Doyamayanlar bir şey. İkincisim. Afiyet şeker olsun. Ben içiyorum. Bak nasıl mutluyum. Evet belli oluyor. Bir insan mutlu etmek bu kadar mı kolay? Evet, kahve. Kahve, Matcha. içecek, tatlı. Evet arkadaşlar, uzun zamandır hayalini kurduğum yere geldik. Japonya deyince bıçak benim için ön plandaydı ve hep böyle hayalini kurmuştum. Japonya'ya gidersem kendime bıçak almak istiyorum diye. Gördüğünüz gibi yani böyle ışıl ışıl. Kimisi takı çok sever ama bence bu bıçakların gerçekten ışıltısı ayrı bir güzel. Alacağım. Kendim yemek yapmayı düşünüyorum. Kocam da bana bıçağımla yemek yapar. İsmimi de yazdıracağım. Birazdan bize destek olup benim gönlümdeki bıçağı bana vereceklerine inanıyorum. It's called ueno. So it's more cover here. So a little bit easy to like rocky motion. Karar verdiğim bıçak ismini de yazdırdım. Burada Sena yazıyor Japonca'da. Artık güle güle kullanayım. Herkes bir şekilde mutlu oluyor tam diyordu. Evet. Şimdi ikinci mutluluk kaynağıma doğru gideceğiz birazdan. Onu da sizinle paylaşacağım. O da benim yine uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey. Tuba bana diyecek ki bu kızın hayalleri bitmiyor. Bitmesin ya. Hayaller hiçbir zaman bitmesin. Ooo, günün sözü. Evet.
arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Sabahtan beri bir şey yememiştik. Mikrofonumu yeni aldım. Sizinle birlikte kutlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi Tuba abla Japon usulü kızartmış tavuk aldı. Ben de ramen aldım. Öyle. Evet arkadaşlar, Ameyoko marketine geldik. Gördüğünüz gibi bence Eminönü'nde hiçbir farkı yok. Yani her türlü, bak buradan sadece size birazını göstereyim. Böyle fake ayakkabılar, işte eşyalar, kıyafetler, ya bence hiçbir farkı yok. Sonra orada yiyecekler var, işte abur cubur. Ya bu da BİM gibi, yani BİM bir çeşit marketler, bilmiyorum. O tarafta da yemek kısmı. Oraya da birazdan size göstereceğim ama şimdilik buradan böyle devam edeceğiz. Günümüzü de bu marketle sonlandırıp ondan sonra eve gidip dinleneceğiz. Bir sürü alışveriş yaptık. Onları da daha sonra farklı bir videoda sizinle paylaşmak için çok heyecanlanıyorum. Çünkü çok mutlu edecek şeyler aldım. Çok güzel. Ay, plaja gitmiş de yanmak istemeyen çocuklar gibi. Good morning. Today is day 2. We are together going to our first station. It's like the Senju shrine, and then we will go to Omotesando. Don't mind my pronunciation. And there's like more youth culture, which will be very interesting. Our first day was very easygoing since we just arrived and we just wanted to get some things first and then have like the second day more of exploring. We will take you along. So we just arrived in a coffee place and we are having our matcha latte. Actually, I'm not a matcha person, but I try to love it while I'm here, and then hopefully I will get some when I go back home. We have some breakfast and then we will head to the Shibuya shrine. Hello, so we just arrived in the Shinju shrine. See, the entrance is very fancy. So let's enter together. Gördüğünüz gibi kahvaltımızı yaptığımız için, birileri matchasını içtiği için yine mutluyuz. Soldan gitmemiz lazım. Evet. Nasıl da entegre olmuş. Evet, burada soldan yürünüyormuş. Onu biz de öğrendik ama tam daha adapte olamadık ama olacak. Hello everyone, we just arrived in Takeshita Street. So this is a street where youth culture is very present and we will see and explore it together. You can see that the fashion here is very different. So you can see they would wear like typical anime stuff, clothes, and also like the shops would be filled with these things. And then after that you enter like a different street which has a very different character, Omotesando Street, and we will go to that street later. Garip bir şekilde insanlar böyle bu topları çok topluyorlar. İçine oyuncak falan bir şeyler var galiba. Yani böyle figürler falan. Bunları alıp ondan sonra koleksiyonu yapıyorlar galiba. Bunlara baksanıza, yani böyle topuklar,
Yani bu 10 santim vardır belki. Arkadaşlar, bu kafede ya söylesi ayıptır ama bunu sevebiliyor musunuz? Okey, yani girmek isteyeceğim bir kafe değil ama ilginç. Okey arkadaşlar, şu an kafayı yiyeceğim. Burada da kapibara kafesi var. Kapibara sevebiliyorsunuz. Bu hayvanları biliyor musunuz bilmiyorum ama içerideymiş. Görülmüyor tabii. Okey, şimdi bence kafe kültürü, ya dıştan bakınca tatlı olsa bile ben karşıyım. Yani o hayvanlar çok yazık oluyor. Daha demin de konuştuk. Yani küçücük halleriyle tamam o anda sevecen oluyor. İnsanlar gidip seviyorlar ama büyüdükten sonra yani kim bilir ne hale geliyorlar veya işte nereye satılıp belki de hani Yani kesip yenilecek yani. Yani belki Büyük de ihtimal birkaç ay seviliyor. Hayvanları ya ondan seviyorlar. sonra Ondan sonra yani ömrü tükeniyor. aynen. Yemek için veriliyor. Yani bir yandan tamam tatlı geliyor ama yine gidip desteklemediğim için yine girmem. Ne kadar gönlüm istese de. Evet, gördüğünüz gibi farklı bir kültür, farklı bir dünya. Evet arkadaşlar, daha demin gördüğünüz yol dünyanın en kalabalık kavşağıymış. Umarım siz biliyordur. Öyle, siz de zaten videolardan az buçuk anlamışsınızdır. Alışveriş merkezinin içine bir namaz odası yapmışlar. Çok seviyorum imkanlar olunca. Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir restorana geldik. Wagyu ramen diye geçiyor. Şimdi Japonların özel bir eti var Wagyu diye. Yani çok ince. Burada mesela omuz görebiliyorsunuz. Ay ters kullandım. Ups. Neyse böyle göstereyim. Yani özelliği etin inceliği. Bence çok güzel. İçinde de ramen var, makarnalı. Tuba'la da kendisine et aldı. Şimdi bunu burada kızartıp ondan sonra geleneksel Japon yemeği yemiş olacağız. Şimdi bize afiyet olsun. Şimdi yemeğimizden geldik. Yemek çok güzel. Yemekten Hakikaten gitti. burayı kestim. Kestik. Okey. Yemeğimizden çıktık. Şeye doğru gidiyoruz. Şimdi bir kanal var. Oraya doğru gidiyoruz. İsmini daha sonra yazacağım. Söyleyemeyeceğim ama yemekten sonra direkt enerjimizin yükselmesi çok normal mi bilmiyorum. Ama O zaman kaç adım attığımızı söyle günde. Ona göre ya benim için enerjimiz- yürümek bence şey yani zevkli ama bir yerden sonra artık sesimiz falan kesiliyor. Sonra bir yemek yiyoruz, tekrardan toparlanıyoruz gibi oluyor ama yemek aşırı iyiydi. Aşırı yani. Ben makarnalı şeyleri genel anlamda seviyorum. Eti yumuşacıktı. Yani o omuz incecik zaten kesilmiş. Sonra Tuba ablanın o eti Efsane. efsane, duyuyorsunuz arkadaşlar. Efsane. Efsane deyip Yediğim duruyorum. en güzel et olabilir gerçekten. Okey. Evet yani bayağı iyiydi. Biz tavsiye ediyoruz.
helal olması Kesinlikle. tabii ki ayrı bir şeydi. Evet. Güzellikle bir de namaz odası da varmış. Onu da beğendik. Öyle. Tamam, görüşmek üzere. Evet, anlayana. Tabii. Ne söylüyor Tuba Hanım? Bir şey geldik. Meguro kanalına geldik. Ben normalde şey bekliyordum. Şimdi Türkiye'de olsaydı şimdi burada bir sürü stand kurmuşlardı. Bir canlılık olurdu gibi. Ama burası o kadar sakin ki hiçbir şey yok. Kafeler bile erkenden kapanmış. Yani bayağı yürüyeceğiz bir kafeye gitmek için. Öyle farklı bir kültürün olduğunu tekrardan fark ettik. Yani onlar sakinliği galiba tercih ediyor. Biz de şu an bence yani bu akşama doğru hayat daha çok başladığı için daha çok bir şeyler görürdük. Kanalda böyle yeşilimsi. Yani okey bir kanal. Ni hao gozaimasu. Bundan sonra vloglarımı Japoncadan çekmeye başlayacağım dermişim. Tabii ki hayır. Today is our third day. We will start with Roppongi, the area. We will have breakfast there. And then we will go from Midtown area to Tokyo Tower area and then like discover these places a little bit. And then we will go to Ginza where we will end our day. Tomorrow we have an early flight, so this will be our last day in Tokyo. It's like vanilla ice cream with matcha. The matcha apparently is very strong, so let's taste it. Ama çok güzel. Evet, bayağı güzel. Evet, Tuba Hanım, orada ne görüyoruz? Sesi duyamadık. Ferrari. Bum bum. Evet, güzelmiş. Yani zaten bence Ferrari olsa kırmızı olması lazım. Bu modelini çok beğenmedim. Çok gözükmüyor ama. Beğenmedin mi? Ya bence klasik olanlar daha güzel. Eski model, vintage Sana olanlar. bu olsun da yani beğenmemesi olmaz. Neyse beğendik tamam. Evet, schön. Arkadaşlar arkamızda şimdi şeyi göreceksiniz. Tokyo Tower'ı göreceksiniz. Tuba Hanım görmek istemediği için neymiş? Söyle anlatın çekinmeyin. Allah aşkına bak çek. Çekin. Abi demir. Demirlik başka hiçbir şey değil. Kırmızı beyaz. İnsanlar onu görmek için dibine kadar gidiyorken ki Ne ben de alaka? giderdim. Gideceğim de ne yapacağım? Yani belki ya arkasında park var mesela parkında dolaşırdım. Ondan Ama evet Yine ikna böyle dedi. edemedik. beni bir canal diye bir şey var oraya götürdü. Anlat sen ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Ya bir şey yoktu ama gezdik yani. Bu da aynı dava olacak. Evet. Neymiş? Göremiyoruz. Uzaktan izlemek bize düşüyor. Yine Ganz ehrlich, razıyız. Stahlkonstruktion habe ich gesehen, alles gut, ciao. Okey tamam bir şey alışveriş merkezine gideceğiz. Tavadan sonra le parfum. Parfum. Evet. Her Çek. parfüm gördüğümüzde illaki bir denemesi gerekiyor. Ya ben de parfüm seviyorum. Ama yani benim sevdiğim mesela 1-2 tane parfüm var. Onları kullanıyorum. Bana yeter. Ama Tuba Hanım'la bunları da keşfediyoruz. Bir tane parfümü denemiştik. Evet. Çok Şahane güzeldi. miydi? Şahaneydi. Gerçekten çok güzeldi. Ama ne kadardı? 300 euro. Evet. 300. Eurocuk. Almıyoruz ama beğeniyoruz. Tabii ki alıyoruz. Tuğba abla içindeki mimar şu an kendini kaybediyor. Sehr schön. Her şeyi almak istiyor. Ama yani bunları alması için ruhunu satması lazım.
Size istek üzere bu lavaboların temizliğini çekiyoruz. Şimdi size Otelde bu kadar olmaz. Evet, gerçekten. Her yer ışıl ışıl. Şimdi lavaboları size göstermek isterim. Yani şu an bundan huylananlar varsa bakmasınlar ama Çok iyi. şimdi bak, her şeyi var. Evet, gördüğünüz gibi ısıtmasından, taharet musluğundan sesini açabiliyorsunuz, müzik açabiliyorsunuz. Evet, öyle ilginç bir kültür. Hermes. Hermes. Wow. Şimdi namaz yeri arıyoruz. Şu an merdivenlerden yukarı çıkıyoruz diye burada bir yer olacakmış gibi ama çıkıp bulabiliriz bence. Şey gibi işte hissediyorum. Minbere çıkan imam gibi. Burası... Hoca. Burada kılınırsana. Tamam, tamam hocam. Schön, guck mal. Schön. Arkadaşlar. Önce bir arkadaki mağazayı alalım. Hangisiydi? Neydi o? Diyor. Buradaki ne? Cartier. Evet. Tuba ablayla Fransızca mağaza telaffuzları. Burada gerçekten çok büyük markalar var. Evet. Allah'tan öyle bir takıntımız yok. Ama olabilir yani. Olabilir. Belki gelişir. Yani çok meyilliyim. Evet, farkındayız. Seyircilerimiz de bence anladı. Biliyor musun? Çekeredeta. Hayır, şey diyordu ya. Kerimcan. Tamam böyle demiyor muyum? böyle. Arkadaşlar şimdi Ginza'ya geldik. Daha deminki konuştuğumuz konu tekrardan özetleyelim. Avrupa'da ya özellikle Almanya'da ve işte daha soğuk ülkelerde ya insanlar azıcık güneş görsün direkt böyle bakıyorsun herkes mesela güneşlenmeye çıkıyor. Tişörtler giymeye başlıyor. Halbuki hani hava çok sıcak olmuyor. Asya ülkelerinde de tam tersi. Ya böyle güneş görüyorlar ve Kaçınıyorlar. Ama Avrupalı insanlar tam tersi. tam tersi. Yani güneşlenmek için o birazcık güneşi gördüğü gibi herkes diyor böyle bir bronzlaşayım diyorlar. Ama burada Yüzüme tam renk tersi. gelsin. Burada tam tersi. Yani İnsanlar şemsiyelerden tutun. Ya uzun kollu zaten çoğunlukla giyiniyorlar ki şu an yani neredeyse 30 derece yani bayağı sıcak. Şapkaları olsun, uzun kollu olsun. Sonra özel mesela yüzlerini bile kapatacak kıyafetler giyiniyorlar. Evet. Ama işte öyle kültürlerin ne kadar farklı olduğunu tekrardan görüyoruz. Evet. Ve güzellik idealleri ne kadar farklı olduğunu. Bence güzel bir Resmen şey. güneşten korkuyorlar. Gerçekten öyle. Tuba diyor ki biraz yanayım da yüzüme renk gelsin. Evet. Evet, yani farklar. Okey arkadaşlar, yani bu viral olan, çok sevilen bir tatlı kızartılmış tost. Ben krem brûlée tarzını aldım. Çok güzelmiş, bayağı sıra bekledik. Yani bilmiyorum, yarım saat 45 dakika falan. Şimdi bir şey beklemek sıkıntı değil. Sonunda güzel bir şey varsa o yüzden bir bakalım yani değer mi gerçekten bu kadar sıra beklemeye. Böyle değildi. Niye? Bakayım uyuyayım. Uf çok güzel. Okey. Her dakikasına değdi.
Arkadaşlar, dün çok sevdiğimiz için bugün yine aynı noktaya yine geldik. Biz o zaman afiyet olsun. Three, two, one, fire! Nereye düştük? Pavyona. Galiba öyle. Tam çözemedim ama biraz ona benziyor. Baya yani öyle yerlere. Ya, bilmeden oldu. Yine bilmeden düştüğümüz o yerler. Bir tane anime figürleri, yani her şeyini satan bir mağazaya geldik. İsmini bile bilmiyorum ama böyle her şeyi satıyorlar. Biraz farklı geldi. Biraz mı? Bayağı. Gerçekten çok absürt. Ya insanların farklı tercihleri olabilir. Olabilir, kesinlikle saygı duyuyoruz. evet. Ama kesinlikle ama bazı şeyler yani Olmasa daha iyi olurmuş. ya bilmiyorum, belki de bizim dünyamız değildir. Çok Evet, garibimize evet. geliyor. İlginç. Evet. Bunu seven insanlar var. Çok yorum yapmıyorum ama yani İlginç. bilmiyorum, kadınların çok farklı konumlara konulduğu bir dünya bence. Evet. O yüzden çok desteklemiyorum. Çok kalitesi Ama düşük. evet, yani tabii ki sevenler var. Arkadaşlar şu an yani mutluluktan valizini düşüren Türk bayrağını görüyor. Türk bayrağını görünce Kendi yerden yere atıyor. bakalım bir selam verelim. Üsküdar. Aa. Hadi yukarı çıkmak gerekiyor. Ah, kolay gelsin. Geldik. Eve doğru artık yolcuyuz. Gitmeden önce gördüğünüz gibi son matçamızı içiyoruz. Bitirme videosunu dedik birlikte çekelim. İkimiz birlikte değerlendirelim. Sizinle de paylaşmış olalım. Siz de içeceğinizi alabilirsiniz. Öyle karşılıklı kahve içmiş oluruz veya işte matcha, artık ne isterseniz. Benim için ya çok güzel ve verimli bir gezi oldu. Yani böyle gerçekten çok farklı bir kültür görmüş oldum. Evet. Yani daha önce mesela Avrupa'ya gittik, işte Türkiye, orayı, yani Avrupa kültürleri birbirlerine benziyor. Yani böyle çok ayrı bir kültür. Hani belki Amerika'da benim için oldu. Ama ya Japonya çok farklıydı. Yani böyle saygı kültürü çok daha fazla, çok kibarlar, çok nazikler. Yani böyle sürekli mesela teşekkür ederken böyle boyun eğmeleri gibi. Ya o mesela bana çok farklı geldi. Avrupa'yı karşılaştırırsak Amerika falan olsun, kültür anlamında burası çok çok farklı. Kesinlikle saygılılar. Yani o. Evet. Ama sanki böyle bir nevi yapmacık Evet. gibi zorlan. Hani Evet. zorlan da değil de yani sanki onlar Yani iş o dünyasındaki evet. çok belli oluyor. Evet. Bu kasada duran çalışan hizmet yani sektöründe olanlar yani. aynen Evet. bir öyle bir yapmacık, o gülümseme sürekli onlarda böyle bir Evet. bir var. Türk birisiyle karşılaştık. O da mesela şey demişti. Müşteri olana kadar size nazik davranıyorlar. Hani müşterilikten çıktığınız zaman ondan sonra işte Evet. gerçek yüzünü görebiliyorsunuz Evet. gibi. Ya ben öyle bir yorum yapmak istemiyorum ama şeyi belli oluyor bence. Yani böyle bir maske takmış gibi resmi olması için, yani o nazik davranabilmeleri için, ama arka planını çok göstermemeye çalışıyorlar. Yani, Bence çok mutsuz bir toplum. Hmm. Öyle, yani bunu Evet, çok söyledik. Evet, evet, Bize öyle geldi. Ben bu kadarını beklemiyordum. evet. Ya Çok yalnızlar. Evet, çok yalnızlar. Bir de bence şeyi,
hayat iş dengesi burada en az olan ülkelerden bir tanesi. Asya ülkeleri zaten az yani iş ile hayat dengesi genellikle kurulamıyor ama Japonya özellikle çok daha fazla. Çünkü insanlar mesela iş saati bitmiş olsa bile ayıp kaçıyormuş. Yani patrondan önce ayrılmaları. Evet, misal diyelim Almanya'da yani o şey yok yani iş dünyası Evet. ama birçok insan için yani bizim için de öyle Evet. aile ön planda Evet. ama bunlar da kesinlikle öyle değil yani yaşlısından tut gencine kadar işe çok adapte olmuş. Onların böyle bütün dünyası iş ve Aynen. okuma ama gerçekten mutlu mular? Evet, biz mesela Bilmiyorum. geziyoruz, böyle bütün gün gezmişiz, biz artık son kahvemizi içip sonra eve, otele geçeceğiz. Bakıyoruz ya iş yerinden yeni çıkmışlar, yani gecenin belki 10'u olmuş, yani böyle çok farklı bir algı. Onun dışında böyle etkileyen yanlarımızdan da bahsedelim bence. Ben şeyden çok etkilenmiştim, geishalardan ve işte Kyoto'da geika diyorlarmış. Onlardan çok etkilendim ya, onun o ya duruşu mesela o tamamen yani bize göre kostüm giymiş gibiydi ama o kadını o halini gördüğümde ben böyle wow olmuşum. Yani gerçekten çok farklı. Böyle saygım çok fazlaydı. Benim için de sumoları gördük ya. Hani geyik muhabbeti çok yapılır. Aynı sumo gibi gözüküyorsun falan. Gerçekten çok yani spor diye heybetliler. Bir anda böyle bir saygı duruşuna geçiyorsun. 5-6 kişiydiler. Evet yani Ee, turnuvaya gidiyorlarmış. Bunların yanında benim ayağım böyle Ya sen minnacık zaten kalmış. minnacık kaybolursun. Çok heybetliler ve gerçek o bile yani böyle bir bakış açısı oldu benim için. Aynı bizim güleşçiler gibi Evet. onlara da gerçekten saygı duyuyorum. Evet. O spor dalı da bambaşka. Kore'ye göre kıyasladığımız zaman ya bazen şey yapıyoruz ya Asya kültürü deyip böyle genelleştiriyoruz ama genelleştirmemek gerekiyor. Çünkü hepsi ayrı ayrı yani birbirinden çok farklı. Japon kültürü bana göre çok resmi kaldı, çok profesyonel kaldı yani genel anlamda ve çok düzenli ama Kore kültürü böyle ya bir de birlikte yaşadığım için hani Koreli arkadaşlarımla Sen çok seninle yaşadığın tanışmış oldun. için, Evet yani aynen, biz 2,5 sene falan birlikte yaşadık. Ya Türk kültürüne çok benziyor. Aşırı benziyor ve böyle yani rahatlıkları olsun, keyfe düşkünlükleri olsun. Mesela böyle kafe kültürü çok yaygın. Gezmeyi çok seviyorlar. Gençler böyle gece hayatı yani bilmiyorum böyle keyifçi bir millet bence. Yani Japonlara göre bana yani öyle geldi. Sen daha çok sosyal Evet. anlamda Evet. hep böyle bir Evet. analiz yapıyorsun. Benim daha çok böyle bir çevre, Evet. yapım Ya şimdi falan. mimar olduğu için ben şimdi sosyoloğum. O yüzden direkt insanlara bakıyorum. Ama gerçekten hani tarihlerine çok değer veriyorlar. Evet. Çok da koruyorlar. Evet. Bunu takdir ediyorum. Evet. Tokyo çok farklı bir dünya. Evet. Şeyi çok yani bende o böyle çok oturdu. Minimalist yaşama tarzı. Ya böyle evler bakıyorsunuz hep minimalist tutulmuş odalar. Hep küçük. Çünkü yer yok. Bir de bence şey de güzel oldu bizim için. Böyle 3 tane farklı dünyayı görmüş Evet, gibi olduk. Mesela Tokyo kesinlikle. metropol bir şehir. Farklı dünyalar görebiliyorsun Tokyo'nun içerisinde. Ama genel anlamda yani büyük şehir havası var. Sonra Kyoto'ya gittik. Orada tamamen kültür. Kimono mesela birçok insan giyiniyor. Yani turistler olsa ama yerel insanları da giyiniyorlar. Ve böyle tarihi doku olarak da yani kesinlikle korumuşlar. Onların içerisinde %100. geziyorsunuz. Çok farklıydı. Gerçekten o havaya bürünüyorsun. Evet. Ve en son Okinawa yani böyle Okinawa'da şey ada ve böyle direkt şeye Aynen. bakıyorsun ya ada yani onun adada bulunmanın verdiği o sıcaklık olsun ya insanlar yansıyor daha rahatlar araba kullanırken bile kimsenin acelesi yok Aynen. keyifçiler işte mesela biz bir tura katılmıştık zaten siz de gördünüz ya oradaki gençler de mesela hep böyle keyifçi yani böyle çok rahat güzeldi. Biz şey dedik, Japonya'yı sadece üstten değil de Japonya'nın hani böyle bir sualtı dünyasını da gördük. Çok verimli. Yani bu gezide yoktu. Evet. Tarih vardı, kültür vardı, doğa vardı. Evet. Hepsi Ya, mevcuttu evet. gerçekten. Birçok evet. şehir gezdik. Yoğunlu ama böyle birazcık sanki böyle bir hayal gibi de geliyor. Evet. Gittik, gezdik, gördük mü? Biz bunları yaşadık mı gerçekten? Çok güzel bir gezi oldu. Rüya gibi sen de söylüyorsun. Benim için de öyle oldu. Bir de çok ya 2 haftaya mesela birçok yeri sıkıştırmaya çalıştık. O yüzden biraz böyle algılamakta zorlanıyoruz ama yani bence şey yani beni kesinlikle pozitif anlamda etkileyen bir gezi oldu. Hep böyle bir şeyler almaya çalışıyorum o kültürden. Derler ya böyle her
gezi insana bir şey Bir katıyor. ufkunu açıyor. Gerçekten Evet. ultra açtı. Evet. Gerçekten. Artık bir dahaki gezilerde bakalım nasıl Bakalım açılacaklar, nerelere. bakalım nerelerde yine buluşacağız. Teşekkür Evet. ederiz buraya kadar bizimle olduğunuz, bizi takip ettiğiniz için. Umarım sizin için de güzel bir gezi olmuştur. Umarım size de buralara gelmek nasip olur. Bir dahaki gezimizde o zaman görüşmek üzere. Bay bay.